Selamlar, Bahadır Özben, PR Lab koordinatörüyüm. Merhaba, Ali Çoban ben. Halkla İlişkiler 2. sınıf öğrencisiyim. Bu okulda da 3. yılım hazırlıkla birlikte. Media Lab farklı bölümlerden çeşitli lablerin ya da atölyelerin bir araya geldiği bir oluşum. Yeni medyadan tutun işte halkla ilişkiler ve tanıtımı, radyo, televizyon ve sinema bölümüne, gösterişim tasarımı ve reklam bölümünde de içinde barındıran bir alan. Media Lab'le 1. sınıfın 2. döneminde tanıştım. Burada bizim halkla ilişkilere ait olan da bir atölye var. Derste işlediğimiz teorik konuları burada pratikte uygulamaya çalıştığımız bir alan Media Lab. Bu bölümlerin içerisindeki lab'lerde arkadaşlarımızı biraz daha sektöre hazırlıyoruz. Bir aradalığı da oluşturmuş oluyoruz bu lab'ler aracılığıyla. Öğrenciler farklı departmanlar içerisinde daha entegre bir biçimde hareket ederek mezun olduktan sonraki hayata dair biraz daha kendilerini hazırlamış oluyorlar şimdiden. Ya aslında halkla ilişkilercinin kullanmadığı ekipmanları da kullanıyorum. Neden? Bu koridorda böyle dolaşırken böyle birçok aleti birden görebiliyorsun. Birçok öğrencinin bunları kullandığını görüyorsun. Ben de kullanabiliyormuşum oldu. Radyo, televizyon ve sinemanın stüdyosu, yeşil ekranı var ve bu çok farklı üniversitede bulunmayan bir özellik. Reklam atölyesinin içerisinde de sektörlü olan bağlarından kaynaklı ajans sistemleri var ve çok güzel çalışıyor. PR Lab'de de yavaş yavaş oluşan hem sektörle bağ noktasında farklı adımlar var. Hani hem ekipman noktasında hem de sektörlü olan bağların akademiyle biraz daha harmanlaşması kaynaklı ilginç bir network'te oluşmuş durumda diyebiliriz. Media Lab'e ait olan ekipmanlardan kamera, ışık, tripod gibi ekipmanlardan ödünç aldım ve bunları video kes çekmek için kullandım. Workshoplar oluyor öğrencilere yine konu bazlı. Sinema gecelerinden tutun da çeşitli eğlencelere kadar öğrencilerin birbirleriyle entegrasyonuyla aynı zamanda bölümle de etkileşimini arttırmaya yönelik farklı etkinlikler oluyor. Sektörden insanlar gibi bunlarla tanışıyoruz. Mesela bu sene Özlem Gürses geldi. Sorularımıza cevap verdi. Gayet güzeldi. Şeyda Toluk yine önemli bir halkla ilişkilerci. Kendisi geldi, dersimize katıldı, bir söyleşi yaptı. Sektöre yakınlaşmamızı sağlıyor aslında bir nevi Media Lab. Geçen sene başladık biz PR Lab üzerinde podcast çekmeye. Yeni açıldı çünkü podcast odamız. Çok güzel bir olanak. Hem sistem açısından, ses yalıtımları noktasında hem de ekipmanlarda yeni bir soluk getirdi bize. Şeyi fark ettik biz özellikle tercih dönemleri içerisinde çok farklı alanlardan gelen çok nitelikli akademisyenlerimiz var ve bu isimler hep genelde akademik kimlikleriyle ön planda. Ama bunun ardında yatan büyük bir donanım var, yaşanmışlık var bu isimlerde. Bu yaşantıyı biraz daha erişilebilir kılmak istedik. O nedenle akademisyenlerimizi tanıtan, onların yaşam öykülerini paylaştıkları Lakırtılar isminde bir podcast de başlatmış olduk. Güzel gidiyor şu an için. Aramıza yeni katılan isimlerle beraber daha da çoğalarak artıyor. Dinlemek isteyenler olursa mutlaka hem Apple Podcast'te hem de Spotify'da erişilebilir halde. Bahar döneminde bir dersim sayesinde podcast stüdyosuyla tanıştım. Orada böyle tamamen bireysel olarak böyle içerikler çektim. Sonra bunu neden ciddisini çekmeyelim dedim. Bir tane ciddi çektim. Okula da bir şeyler yapayım dedim. Okula da bir şeyler yaptıktan sonra böyle katlanarak devam etti. Biz PR Lab olarak biraz daha aslında üniversitenin genelini kapsayan bir yaklaşım benimsedik. Çünkü PR'ın kendi özü de bu aslında. Ahtapot misali her sektörde, her farklı bölümde de etkileşim halinde. Bu nedenle bu içinde bulunduğumuz PR Lab odası da bunu biraz daha yansıtıyor aslında. Farklı departmanlardan, farklı öğrencilerin burada bir arada bulunup ortak projeler gerçekleştirdikleri, yarışmalara hazırlandıkları, sektöre iş aynı zamanda eş zamanlı olarak gerçek bir biçimde yaptıkları bir alan. PR Lab'e daha fazla gelin. Burası herkes için çok da eğlenceli bir ortam. Keyifli bir süreç oluyor bizler adına. Ne zaman isterseniz kapımız hep açık.